Değil, Annem kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı pancar turşusu tarifi aktaracağım. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden bu harika lezzetin yapımına başlayalım. Malzemelerimiz gördüğünüz gibi 1 çay bardağı sirkeye ihtiyacımız olacak. 5-6 diş bu şekilde ince ince kıyılmış sarımsağa ihtiyacımız olacak. 1 tatlı kaşığından birazcık az toz şekerim olacak. Ben limon kullanmıyorum. Onun yerine 1 çay kaşığına denk gelecek şekilde limon tozum ve tuzum olacak. 1 litre suyum, belki birazcık geçebilir çünkü biz suyunu oldukça fazla seviyoruz ve tüketiyoruz. Ve tabii ki olmazsa olmazımız bu şekilde doğranmış. Yarım kilo olur, 1 kilo olur. Bunu zaten birazdan sizlere anlatacağım neden bu kadar ölçülere takılmamanız gerektiği konusunda. Ama yine de benim kabımda yaklaşık 1 kiloya denk gelen pancarlarım ve bu şekilde küp küp doğranmış, hazırlanmış şekilde. Hadi gelin şimdi hızlı bir şekilde bu enfes lezzetin yapımına başlayalım. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten harika bir turşu olacak. Şimdi turşu tarifi deyince tabii ki şimdi 3 hafta, en az bir 15 gün, belki 3 hafta beklediğimiz zamanlar olur. Turşunun iyice olgunlaşıp o kıvama gelebilmesi için. Ama bunu bu şekilde yaptığınız takdirde sabahtan yapacaksınız, akşam tüketeceksiniz. Hatta soğuduktan sonra bile tüketebileceksiniz. Nasıl mı? Şimdi işte adım adım aktaracağım size hepsini. Önce gördüğünüz gibi bu şekilde doğranmış, hem pişme açısından da çok kolaylık sağlayacaktır. Özellikle belirtmek istiyorum. Bu şekilde doğranmış pancarlarımızın üzerine şimdi şöyle görmüş olduğunuz gibi 1 litreden belki birazcık fazla, nasıl diyelim, 1 litre artı 1 su bardağı su. Tam bu şekilde ifade edebiliriz. Gördüğünüz gibi 1 litre iyi suyumuzu da güzelce pancarlarımızın üzerine dökelim. Yine belirteyim, biz suyunu çok seviyoruz. O yüzden birazcık suyunu fazla koyuyorum. O yüzden ölçüm 1 litre artı 1 su bardağı. Sıra geldi diğer malzemelerimizi eklemeye. Görmüş olduğunuz gibi 1 çay bardağı üzüm sirkesi ilave ediyoruz. Burada özellikle belirtmek istiyorum. Malzemeleri biraz daha artırabileceğiz. Çünkü ara ara tadına bakacağız. Tuzum eksik oldu. Azıcık tuz ilave edeceğiz. Sirkesi mi yetersiz geldi? Biraz daha sirke ilave edebileceğiz. Çünkü kaynamaya başladığı andan itibaren hem suyunu çekmiş olacak hem de o aromalar birazcık etkisini kaybedebilir. Dolayısıyla ara ara tatlandırma işlemini yapacağız. O yüzden şimdilik bu şekilde söyleyelim. Görmüş olduğunuz ölçüm bu. 1 çay bardağı üzüm sirkesi. Görmüş olduğunuz gibi 5-6 diş sarımsağımı bu şekilde doğradım. Bunları da aynı şekilde pancarlarla birlikte buluşturalım. İnanılmaz güzel bir lezzet olacak. Hepsi pişecek. Çok azıcık bir toz şekerim var. Yaklaşık 1 çay kaşığı diyebiliriz. Yine aynı şekilde ben limon kullanmıyorum. Başta da belirtmiştim, bir kez daha söyleyeyim. Onun yerine çok azıcık yine 1 çay kaşığı kadar limon tuzumuzu ekliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi 1 çorba kaşığı, yemek kaşığı da dolu dolu tuzum var. Onu da güzelce ilave ettik. Evet. Bütün malzememizi ilave ettik. Şimdi güzelce bir karıştıralım. Sirkemiz, limon tuzumuz, bolca sarımsağımız, tuzumuz ve çok az miktarda şekerimizi de ilave ettik. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Şu an bile kokusuna inanamazsınız. Hele birazdan kaynamaya başlayınca bütün evi mis gibi bir koku saracak. Evet, bütün malzemelerimi güzelce karıştırdım. Şimdi dilerseniz ocağımızın altını açalım. Bunda çok yapacağınız bir işlem yok aslında. Bu arada işinizi de yapabilirsiniz. Kahvenizi, çayınızı içebilirsiniz. Bu güzelce kaynamaya başlayacak. Tabii ki ara ara kontrol edeceğiz. Tadına bakacağız. Eksik gelen malzememiz ne varsa birazcık daha ilave edebileceğiz bu pişme sırasında. Ben çünkü sirkeyi dediğim gibi biz bol sirkeli sevdiğimiz için bazen sirke takviyesi yapıyorum. Bazen ihtiyaç duymuyorum. Bunu da dediğim gibi kademeli olarak kontrol edeceğim ve buraları da hiç kesmeden sizinle paylaşacağım. Yaklaşık 30-35 dakika pişmesini de nasıl anlayacağız? Bir bıçak yardımıyla pancarlarımızın içine batırıp çıkartacağız. Eğer bu işlem gerçekleşiyorsa pancarımız olmuş demektir.
Şimdi pancarımızı bu şekilde bırakalım. Kendi kendine kaynamaya başlasın. Ara ara kontrole devam edeceğiz. Pancar turşumuz gördüğünüz gibi tenceremizde kaynamaya devam ediyor. Üzerinde çıkan bu köpükleri lütfen hani reçel yaparken hep alırız ya. Bunu almanıza hiç gerek yok. Çünkü bunu zaten bir süzdürme işlemi gerçekleşecek. Suyunu ve tanelerini ayrı ayrı yerlerde bekleteceğimiz için bu aşamada hiçbir sıkıntı yok. Aynı şekilde karıştırmaya devam edin. Ara ara yine dediğim gibi tadına bakın ama vermiş olduğum bu ölçülerde dediğim gibi bize tam geliyor. Ama eğer baktınız sirkesi az geldi, tuzu az geldi ya da limon tuzu az geldi. Çünkü ben limon kullanmadım. Onun yerine çok azıcık bir limon tuzu tercih ettim. İlave yapabilirsiniz. Bu aşamada tamamen size kalmış. Pancarımız yine aynı bu şekilde devam edecek. Ben dediğim gibi hiçbir aşamasını atlamadan sizlere aktaracağım. Gördüğünüz gibi daha zamanımız var. Artık pancarlarımızın renkleri dönmeye başladı. Suyu zaten bu şekilde oluyorsa tamamdır. Adım adım sizlere aktaracağım. Yaklaşık 35 dakikadır pancarlarımız gördüğünüz gibi kaynıyor. Şimdi bir kontrol edelim bakalım pancarlarımızın pişme durumu nedir? Şöyle bir karıştıralım. Rengin güzelliğine bakar mısınız? Şu an elimdeki kokuyu size tarif edemem. Gerçekten muhteşem. Sirke, sarımsak kokusu. Şimdi şöyle bir içinden alalım. Bir iki tane geldi. Bakın. Şimdi burası çok önemli püf noktası. Demiştim ya size, eğer bıçağınızı pancarınıza şu şekilde batırdığınızda rahat bir şekilde girdiyse bu benim için artık olmuş demektir. Ama yine söylüyorum benim için. Biz biraz diri seviyoruz. Çok hamur hamur sevmiyoruz işin açıkçası. Şu kıvam bizim için olmuştur. Eğer siz de bu kıvamı yakaladıysanız artık turşunuz hazırdır. Ama şimdi yine çok önemli bir aşama var. O aşamayı da sizlerle yine paylaşmak istiyorum. Artık turşumuzun altını kapatalım. Gördüğünüz gibi renk harika görünüyor. Böyle doğal bir rengi nasıl yakalayabiliriz ki? Gerçekten bir mucize. Şimdi bir kevgir ve şöyle görmüş olduğunuz gibi bir kaba ihtiyacımız olacak. Bu da çok önemli bir püf noktası. Lütfen atlamayın. Pancarlarımız pişti. Evet ama pancarlarımızı asla ve asla pişmiş olan bu suyun içerisine bırakmayacağız. Su ayrı yerde, taneler ayrı yerde olmak zorunda. Şimdi öncelikle ne demek istediğimi bu işlemi yaptıktan sonra daha iyi anlayacaksınız. Şöyle bir kevgire ihtiyacım var. Bakar mısınız? Hala dumanı tutuyor. Böyle iyice süzdürüp şöyle bir kaba gördüğünüz gibi sarımsaklarıyla beraber alın lütfen bu çünkü sarımsaklar pişti. Bunları da çok rahat ve güzel bir şekilde tüketin. Hele bugünlerde malum kış kapıda, hastalıklar yine aynı şekilde. Vücudumuzun probiyetiğe ihtiyacı var ve sizler de evde ev yapımı yoğurt ve turşularla bunu çok rahatlıkla sağlayabilirsiniz. İşte bunlardan bir tanesi. Ben de size özellikle bugün çok pratik bir pancar turşusu tarifi vermek istedim. Bütün pancarlarımızı başka bir kaba almak zorundayız. Çünkü pancarlar hala içinde pişmeye devam eder. Çünkü ısı oldukça yüksek. Dolayısıyla da turşu yerine bir püre tarifi olur. Şöyle göstereyim. Harika görünüyor. Şimdi bunu kenara alacağız. Bir bekleme süresi olacak. İyice soğuyacak. Suyumuz da yine aynı şekilde ayrı bir kaba alacağım. Çünkü tencere çok sıcak, soğuması geç olacaktır. Onu da yine ayrı bir kaba alacağım. Son halini göstereceğim sizlere birazdan. Gördüğünüz gibi pancar turşumuz için pişen pancarları ayrı bir yere aldık. Suyumuzu yine ayrı bir kapta soğuması için bırakacağız. Dediğim gibi oda sıcaklığını geçecek gerçekten yenilebilir kıvama gelene kadar bu soğutma işlemini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Lütfen rica ediyorum bu aşamada eğer birbiriyle buluşurlarsa dediğim gibi artık turşu olmaktan çıkar. Zaten bu işlemi yapmamızın sebebi de tamamen bu. Suyumuz ayrı yerde soğuyacak. Pancarlarımız da yine ayrı yerde soğuyacak. Soğuma işlemi bittikten sonra ikisini birlikte buluşturacağız. Harika bir pancar turşusu tarifi. Gördüğünüz gibi çok pratik. Sadece evde pancarınızın, sirkenizin ve sarımsağınızın olması yeterli. Afiyetle 2 saat sonra belki de akşamüstü tüketebileceksiniz. Turşumuz yemeğe hazır. Gördüğünüz gibi suyu, taneleri, görüntüsü, lezzeti harika. Bugün sizlere ev yapımı pancar turşusu tarifi aktardım. Şimdiden bu tarifimi yapacak, deneyecek olanlara
Afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şef değil, anneyim. Yeni lezzetlerde, tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.